BBL'den kesitler. Özledin mi? Ve hep kafada soru işareti yarattığı zaman beni mental açıdan bir tık geriye sokuyor. Abi isim vermeden koyanları biliyoruz. Tamam mı? Diyeceklerim bu kadar. Herkes konuşur. Bir takım yapar. Futtan ayrılmak isterim ve başka takımlarda daha farklı başarılar elde etmek isterim. Merhabalar, ben Eray Sarıkaya. Bugün sizlerden gelen soruları yanıtlayacağız. Bakalım ilk sorumuz neymiş? Ensar Becerikli, seni en çok zorlayan maç hangisiydi? Galiba ikisi de BBL maçıydı. Bir tanesi Foot BBL. Geçen Split'ten önce emeğe çıkma maçıydı. Finalde kaybettiğimiz o çok zorlamıştı. Bir de BBL'deyken Liquid maçı 1-0 geriden 2-1 kaybetmiştik. Evet. Samet 444X. Koçluk yapmak için Valo'yu iyi oynaman lazım. Yani açıkçası ben iyi oynayamıyorum. Belki üzerinde sürekli dursaydım belki belli bir yere gelebilirdim ama iyi oynaman lazım değil. Ama mutlaka oyunun her noktasını bilmek gerekir. Koçluk yapmak için Valo'yu iyi oynaman lazım mı? Yok, bence değil. Oktay Ölcen. Maçlardan önce uyguladığın bir totem var mı? Bu değişiyor. Yani VRL finallerinde Türkiye Ligi'ndeyken Fireflux'a karşı alt kombinim vardı. Aynısını VRL finallerinin maçında da giymiştim. Bir onu yaptım. Bir de bazen çift çorap, tek çorap çifti olarak olabiliyordu ama bu totemi geride bıraktım artık. Bu da öyle bir şeydi, evet. Çağatay bir soru. Gais ismi nereden geliyor? Abi Gais İsveç'te bir futbol takımı. Ben ismini aldığımda 1. ligdeydi. Ben ismini aldıktan sonra gün yüzü görmediler. Şu an galiba 3. lige kadar düşüyor. Azizcan Efes 0. Berlin'de kaçıncı oluruz? Abi önemli olan ilk etapta playoff'a kalmak. Gönül ister ki 1. olalım. Ama başlamadan da bir şey diyemem. Biraz da realistik olmak gerekiyor. Önemli olan nasıl girdiğimiz. İlk hafta güzel geçerse çok iyi yerlere geliriz. Ama ilk hafta istediğimiz gibi geçmezse bu süreç bizim için bir tık daha zorlu olabilir. Tahminim yok. Helyu 4463. Selam koç, iyisindir umarım. Gelecek hedefleriniz neler? Ne başarınca tamamen ben başardım diyeceksin veya diyecek misin? Son olarak da hangi 3 yabancı oyuncu ile tanışmak isterdin? Açıkçası her oyuncunun ve koçun herhalde en büyük istediği şey Champions'ta başarılı olmak diye tahmin ediyorum. Ama Champions'ta başarılı olursam Foot'taki top başarıma çıkmış olup Foot'tan ayrılmak isterim ve başka takımlarda daha farklı başarılar elde etmek isterim. Çünkü bulunduğum kulübü zirveye taşıdıktan sonra artık burası benim için noktalanmış olur. O yüzden tek hedefim Champions'ta başarılı olmak, 1. olmak. En çok tanışmak istediğim 3 oyuncu var mı diye soracak olursanız da yani öyle spesifik olarak isim veremem. Hepsi çok değerli ama yani benim yıllarca profesyonel platformdan bir Get Ready Forest hep şeydi. O kadar. BBL Timeless. Benim aslında hep merak ettiğim şey haritadan haritaya rol değişimi oluyor. Örneğin Ata ve Fallen arasındaki smoke değişimi gibi. Aklıma izlerken şey takıldı. Smoke main'i o rolde tutup diğer oyuncuyu flex kullanmak daha mantıklı değil mi? Bu haritalarda rolleri değişen oyuncular neleri daha iyi yapıyor ya da yapamıyor gibi bir şey takıldı kısaca aklıma. Bu haritalardaki rol değişimi sonuçta kafamıza göre yapmıyoruz. Kişinin de isteği oluyor ve kişinin isteğine orantılı bir şekilde bir performans ortaya çıkıyor. O performans ve isteğe göre harmanlayıp ortaya bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Örnek veriyorum, Fallen Heaven haritasında daha iyi oynuyorsa tamamen örnek veriyorum. Pearl haritasında Ata Kaptan belki Smo daha iyi oynuyordur. Ona göre de değişim yapıyoruz. Bunlar tamamen Prag'larda oluşan durumlara göre turnuva zamanını belirliyor. Bunu da böyle cevap verebilirim. Merhaba, ben Met Koç isimli bir arkadaş. Handres karşısında unlucky bir mağlubiyet yaşandı. Oyun genelinde Foot'un bazı noktalarda kaosu daha iyi yönettiğini gördüm. Mağlubiyetin sence sebebi neydi? Artı olarak da önümüzdeki EMEA Ligi için takımda herhangi bir değişiklik olacak mı? İlk öncelikle 100 Thieves karşısında unlucky bir mağlubiyet almadık. 100 Thieves kötü oynadı ama biz de iyi oynamadık. Bu bence birinci yazılması gereken not. 100 Thieves'in kötü oynamasından dolayı
bizim daha iyi oynadığımız gözükebilir ama ortaya da çok mikro hatalar çıkınca maçı kaybettik. Aslında Under Thieves maçında yaptığımız çoğu şey onlara karşı anti durumuydu. Olmadı. Demek ki daha iyi çalışmak gerekiyor. Heretics ve Liquid için umarım daha güzel antiler çıkarırız ve mikro hataları daha az indiririz. Anlamadın mı Yusa adlı kullanıcımız EMEA'da beğendiğin Türk oyuncular hariç. En beğendiğin oyuncu Türk oyuncular hariç. Yani benim en beğendiğim bir tane oyuncu var. O da Leo. Açıkçası bence benim fikrime göre bence şu an Avrupa'daki en iyi oyuncu. Bence en iyisi. Bence Fnatic'in bu kadar başarılı olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de Leo. BBL'den kesitler. Özledin mi? Bu kadar abi. Lütfen alın bunu. Abi ya BBL eski takımım. Güzel anlar olduğu gibi kötü anlar da vardı. Ama güzeldi yani. Cahilimsi. 6 kişilik kadronun dinamiğini nasıl sağlıyorsunuz? Zor oluyor. Çünkü 6 kişilik roster her zaman bir seçim yapmak zorunda bırakıyor insanı. Ve 6 oyuncunun da iyi bir şekilde oyunu sergilediği senaryoda. Sağlayabiliyor musunuz dersen yeri geliyor sağlayamadığımız oluyor. Çünkü farklı kişiler farklı karakterleri oynayabiliyor. O yüzden de bazen içimden diyorum ya ulan böyle 6. bir oyuncumuz var keşke bu mu oynasaydı. Ve hep kafada soru işareti yarattığı zaman beni mental açıdan bir tık geriye sokuyor. Ama ilerisi için de her zaman bir seçenek, daha fazla seçenek her zaman iyidir. Bu beni ne kadar aşağı düşürse de bence takımı yukarı çıkaran bir durum. O yüzden de burada ben değil takım önemli. Ogatay İlhan. En sevdiğin harita ve ortada oynamayı sevdiğin en ajan. En sevdiğin ajan. Ben Cypher'ı çok severim. Çok rahat bir karakter. 2 trap atıyorsun, 2 kamera. Bitti. Hele Askent haritasında Beyoğlu'ya camın kenarına koyuyorsun. Yok dur öyle. Maç bitiyor zaten. Halil TR2. En sevdiğin sos hangisi? Ranch sos. Evet. Umarım bu bilgiyle çok güzel şeyler yapabilirsin. Umut Ardasarı 1. Takımda en hızlı sinirlenen oyuncu kim? Bir ve ikinci yapmayayım. Bence Mr. Fallen ve Dodo hızlı sinirlenen oyunculardan 2 adet. İyi. Nathan VL. Tier liste TR takımlarını sonlara koyanlara ne demek istersin koçum guys? Abi isim vermeden koyanları biliyoruz. Tamam mı? Keşke o insanlar gibi şanslı olsak. Bugün daha farklı yerlerde olabilirdik. Diyeceklerim bu kadar. Herkes konuşur. Bir takım yapar. İnşallah o takım biz olur. Ve onlar da konuşmaya devam eder. Makif Kaya. Turnuvada elendiğimiz aşama senin için sürpriz oldu mu? Beklediğin başarı neydi? Açıkçası RRQ maçını yenmeyi bekliyorduk Lokin'de. Çok sürpriz değildi bence. Çünkü adamlar cidden iyi değildi. Ama Hundreds maçını yeneceğimizi düşünüyordum açıkçası. Böyle ciddi anlamda. Ve Hundreds'ten sonraki o ivmeyle de cidden Fnatic'i zorlayabileceğimi düşünüyordum. Çünkü herkesin gözünde Fnatic bir tık üst seviyedeydi. Tabii ki yalan konuşmaya da gerek yok. Fnatic tabii ki de üst seviyede. Sadece gözümüzde değil daha üst seviyede. Ama onları nasıl yenebileceğimizi ve nasıl zorlayabileceğimizi biliyorduk. Ama 100 Thieves'te kaybettik. O yüzden de ben Fnatic maçına çıkmayı çok istemiştim. GGCCC Taken. Espor'un Fatih Terim'i olmak zor mu? Abi keşke Fatih Terim olsam diyemiyorum. En sevdiğim teknik direktör Ersun Yanal. Neden bilmiyorum ama Ersun Yanal'ı cidden çok seviyorum. Çok iyi bir motivasyon konuşması da yok. İnternette çok araştırdım bulamadım. Ama nedense ben Ersun Yanal'ı çok seviyorum. Ama Fatih Terim de iyi bir teknik direktör. Yorumum bu kadar. Son soru. İsa Mert Akdeniz. Birim mi Astra mı? Yani biz geçen sene birimi sadece bir haritada kullandık. O da Fracture'dı. O da Instaban'ımızdı. Ve biz Astra'yı hiç kullanmadık. Bu da bir tercih mi bilmiyorum ama birim mi Astra mı ikisi de değil Omen. Teşekkür ederim.
Abi soruları cevaplayabildiğim kadar cevapladım. Soru sorduğunuz için de çok teşekkür ederim. Umarım tatmin olmuştursunuz. Yakında Berlin'de görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Umarım Foot en iyi yerlere gelir ve siz de bu başarılara daim olursunuz. Teşekkürler efendim.